Mumluğumuzun yapımını tarif edeceğiz. Malzemelerimiz makrome string ipimiz ve bu şekilde hazır bir mumluk kullanacağız. İplerimizi keserek başlıyoruz. Mumluğumuzun çevresinde sabit kalacak ipimizi ölçüyoruz. Ve bu ipi de bir ip kabul edeceğiz örerken. Ve bu yüzden başlangıç ipini birazcık uzun bırakıyoruz. Ve göz kararı bu ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde tuttuğumuz zaman burada örecek kadar ipimizin kalması gerekiyor. İlk parçayı bu şekilde kesiyoruz. Diğer iplerimizi de yine burada mumluğumuzu ölçü kabul ederek ve örecek kadar ip bırakarak iplerimizi keseceğiz. Bu şekilde ikiye katlıyoruz ipimizi. Ve bu şekilde göz kararı ipimizi kesiyoruz. İlk ipimizi kesip kenara aldıktan sonra ikinci kestiğimiz ipten yeteri kadar ip keseceğiz. Mumluğumuzun etrafını çevirecek kadar iplerimizi kesip hazırlıyoruz. İlk kestiğimiz ipimizin ölçüsü 90 santim. Diğer kestiğimiz ipler 50 santim. Şimdi burada 50 santim uzunluğunda kestiğimiz ipleri şöyle kenara alalım. 90 santim uzunluğunda kestiğimiz ipimiz sabit kalacak. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Sonrasında bu ipimiz sabit kalacak. 50 santim uzunluğunda kestiğimiz ipi alıyoruz. İkiye katlıyoruz. İpimizin orta kısmını bulduk. Şimdi bu ipi 90 santim uzunluğunda kestiğimiz ipe sabitleyeceğiz. Önden arkaya doğru geçiriyoruz. Buradaki yuvadan iki ipin ucunu çıkarıyoruz. Bu şekilde tutup ilk ipimizi bu şekilde sabitlemiş oluyoruz. Bu şekilde sabitledik. Şimdi diğer iplere de aynı işlemi yapacağız. 50 santim uzunluğundaki ipimizi ikiye katlıyoruz. Önden arkaya doğru ipimizi geçiriyoruz. İki ucunu buradaki oluşan yuvadan geçirerek ...50 santim uzunluğundaki iplerimizi 90 santim uzunluğundaki ipimize bu şekilde takıyoruz. Bu şekilde takarak diğer iplerimizi de tamamlıyoruz. Burada toplamda bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 tane ipimiz mevcut. Şimdi 23 iple beraber bakın burada mumluğumuza yerleştirdiğimizde 24. ipimiz buradaki iki ipimiz olmuş olacak. Şimdi hemen yerleştirelim şöyle. Mumluğumuzu alıyoruz. Burada klasik düğüm atıyoruz. Normal düğümle bu noktayı iyice sıkılayarak düğümleyeceğiz. Aynı düğümü ikinci kere tekrar ediyoruz. Bu şekilde oldukça sağlam olacak. İki kez düğümlüyoruz ve bu ipi de bir ip kabul ediyoruz bakın. Şimdi boşlukları ayarlayalım ve gevşek olan ipleri de bu şekilde çekerek sıkılayalım. Ve artık örme işlemine geçebiliriz. Kare düğüm yaparak başlıyoruz. Herhangi bir noktadan hiç fark etmez. Bakın 2 2. Bu şekilde toplamda 4 adet ipimizi alıyoruz. Sağdaki ve soldaki ipleri ayırıyoruz. Ortadaki 2 adet ipimiz sabit. Sağdaki ipimizle en sağdaki iple bir D oluşturuyoruz. Soldaki ipi D üzerinde tutarak soldaki ipin ucunu D boşluğundan arkadan geçirerek çıkarıyoruz. Ve bu ilk düğümü yukarı taşıyoruz.
Bu işlemi şimdi soldan başlayarak tekrar edeceğiz. Sol taraftan bir D oluşturuyoruz. Ve sağdaki ipi D üzerinde tutuyoruz. Sağdaki ipin ucunu D boşluğundan alttan geçirerek D boşluğundan çıkarıyoruz. Ve düğümü yukarı taşıyarak kare düğümünü oluşturmuş oluyoruz. En baştaki ilk kare düğümden en sağdaki ipi ayırıyoruz. En soldaki 2 adet ipi ayırıyoruz. 2 adet buradan ve ikinci kare düğümden de 2 adet ip alarak bu şekilde kare düğüm atacağız. Yine aynı şekilde kare düğüm atıyoruz. Burada 1, 2, 3 kare düğümümüz vardı. Şimdi bu kare düğümler 1, 2'ye düşecek. Sonraki 4 ipi alıyoruz. Bakın üçlü kare düğümden sağdaki 2 kalmış oluyor. Sağdaki 2 tane ipleri ellemiyoruz. Sağda ve solda. Şimdi 3 adet olan kare düğüm 2 adede düşüyor. Hızlı bir şekilde atalım düğümümüzü. 2 adet olan kare düğüm burada 1'e düşecek. Yine sağda ve solda 2 adet ip ayırıyoruz. Ortada 4 tane ipimiz olacak ve bu 4 iple kare düğüm atıyoruz. Bu şekilde 1 2 3 1 2 1 şeklinde üçgenler oluşturuyoruz kare düğümle. Şöyle yakından görelim. 1 2 3 1 2 1 şeklinde bu şekilde üçgenler oluşturacağız. Diğer iplerle de aynı işlemi yaparak tamamlıyoruz. Evet bakın üçgenlerimizi tamamladık. Toplamda 4 adet bu şekilde üçgenlerimizi oluşturduk. 1 2 3 1 2 ve 1 şeklinde üçgenlerimizi tamamladık. Ve burada şöyle diğerlerini ayırıyoruz. 1 2 3 tane kare düğüm attığımız noktayı bu şekilde aldıktan sonra en sağdaki bakın diğer ipleri ayırıyoruz karışmasın. Buradaki üçgene ait ipleri aldık. 2 4 6 8 10 12 tane ipimiz olacak. Şimdi en sağdaki ipi sabit tutacağız. En sağdaki ip sabit kalacak. Diğer iplerle sarma düğüm yapacağız. Onun öncesinde toplamda 12 tane olan ipimizi 6 adet sağda 6 adet solda olacak şekilde ayırıyoruz. 6 adet solda 6 adet sağda iplerimiz duruyor. En sağdaki ipi sabit tutuyoruz. Bu altta kalan 5 adet iple sarma düğüm yapıyoruz. Bu ipimiz sabit kalacak. Bu şekilde bir, yine aynı iple ikinci düğümü atıyoruz. 2. Şimdi ikinci ipi alıyoruz ve aynı düğümü tekrar ediyoruz. 1, aynı iple 2 kez düğüm yapıyoruz. Bir sonrakini alıyoruz ve yine sarma düğüm yapıyoruz. 1, 2. Bir sonraki 1 ve 2. Şimdi burada 4 adet ipimizle düğümleme yaptık. Şimdi 5. ipimizi alıyoruz ve aynı düğümü tekrar ediyoruz. 1, 2. Bu şekilde sarma düğümümüzü atmış olduk. Burada 5 adet ipimiz var. 6. ipimiz de sabit tuttuğumuz ipimiz. Şimdi bunlar kenarda kalıyor ve en solda ayırdığımız 6 adet ipimizin en soldakini alıyoruz. Bunu sabit tutacağız. Diğer altta kalan 5 adet iple burada yaptığımız işlemin yani sarma düğümün aynısını tekrar edeceğiz. 2, 4, 5 adet ipimizle burada sarma düğüm yaptık. Şimdi en soldaki ipimiz yine sabit kalıyor. En sağdaki sabit kalan bakın ip burada
buradaki ipi, yani buradan sırayla gelen ipe bakarsak 6. ipi de bu noktada bitirmek için alıyoruz ve aynı düğüm işlemini tekrar ediyoruz. Sarma düğüm yapıyoruz ve bu uç kısım kapanmış oluyor. Şöyle yakından bakalım. Bu şekilde kapatmış olduk. Şimdi diğer üçgenlere de aynı işlemi tekrar edeceğiz. Yine bakın üçgenimize ait 12 adet ipimizi alıyoruz. 6 sağda 6 solda kalacak şekilde ayırarak sarma düğümler yaparak bu uç kısımları kapatıyoruz. Uç kısımlarını da kapattıktan sonra şimdi 2 adet üçgenin bu arasında kalan boşluğu kapatacağız. Bunun için de her bir üçgenden 2 adet ip alıyoruz. 2 adet sağdan 2 adet soldan ip alıyoruz ve 4 adet ipimiz var. Yine bu üçgenlerin kesiştiği noktada bir kare düğüm atıyoruz. Diğer noktaya da uygulayalım. 2 üçgen arasında 4 adet ipimizi alıyoruz ve kare düğüm atıyoruz. Bu şekilde kare düğümlerimizi tamamlıyoruz. Ve artık bitirmiş oluyoruz, bakın. Bu şekilde tamamladık. Mumluğumuzu elimize alacağız ve fazla kalan iplerimizi şimdi keserek bitireceğiz. Bu şekilde tamamını keserek bitiriyoruz. Mumluğumuzu da bu şekilde tamamladık. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.